Selamünaleyküm. Şimdi daha önceki videolarda videoların altında birçok yorum yapılmış. Yorumların bazılarında işte hani bıçak ne kadar zamanda yapılır bir bıçak, işte bir video çeker misiniz, atar mısınız gibi yorumlar gelmiş. Onun için bir bıçak yapımı göstereceğiz. O da Furkan arkadaşımıza nasip olacak. O bir bıçak istemiş. Ona bir bıçak yapacağız şimdi. Yani normal dağda, avda, her yerde kullanılabilecek bir bıçak yapacağız. Kendisi 5 milim makas getirmiş. 5 milim makastan yapacağız. Şimdi en hızlı yapılabilecek olan bu olduğu için ben de bunu göstermek istedim ziyadesiyle. Yoksa normal kamyon makası da var. Ondan da dövülebilir ama çok daha eziyet, çok daha zahmet. Yani öyle olmasın diye en kolay yine hazır zaten inceltilmiş çelik. Yağda su verilebilen bir çelik. Yani imalatı en kolay olan çeliklerden bir tanesi makas çeliği. Hele hele de böyle eski jip makasları, eski yaylı at araba makaslarından falan denk gelirse ya da ne bileyim işte 3 tekerlekli bisikletler var, onların makasları. Öyle makaslardan denk gelirse bunlar 4 milim 5 milim kalınlıkta falan olur ağırlıklı. Bunları dövüp de inceltme işi azdır. Yani o yüzden hazıra yakındır. Biz buna şimdi bir sap kısmıyla ağız kısmını, ağırlıkla ağız kısmını döveceğiz. Sap kısmında zaten zımparayla, taşla vesaireyle yapacağız. Yani en hızlı nasıl yapılıyorsa onu göstereceğiz inşallah. Şimdi ocağı açıyoruz, başlıyoruz. Şimdi sadece ağız mı yapacağız? Ağızdan önemli yapacağız. Delikle döveceğiz. Birlikte gelecek o kadar. Yani bir saat bulmaz. Ya da bulur anca değil mi? Yaklaşık bir saat. Bir tanesi bir saatte. Yani böyle olursa ama şimdi başka malzeme olursa bak mesela da yaylar var. O yaydan yapacak olsan sadece onu düzeltmesi, büyük inceltmesi, istediğin kalınlığa getirmesi zaten bir saat. Tamam. Baba. Yanaştır yani. Kısmıysa şu an ucunda.
mi göndereceksiniz? Hı? Bir yere mi gidecek bu iş? Yanaştır ayı. Ses gelsin. Şimdi ağzı namluyu dövmeye başladığımız zaman namluyu dövdüğümüzde bu atacak. Zaten attı, defalarca görüldü aslında ama hani ben anlatayım istiyorum. Şimdi bakın buradan dövdüğümde, bakın bu taraftan dövdüğümde, namlu ağzını dövdüğümde çelik böyle atar. Attığı zaman ya bu taraftan dövüp düzeltmek lazım ya da artık bu taraftan dövüp de namluyu bozma ihtimaline başladığımız zaman, başlayıncaya kadar zaten buradan döveriz, bu böyle atar. Daha sonra artık ağız istediğimiz inceliğe geldiğinde düzeltme işini bu taraftan döverek yaparız. Şimdi şuradaki atıklık zaten rahat gözüküyordur, değil mi? Şimdi ateşe koyacağım ben. Düzeltirken göstereceğim. Bunu çeksene. Şimdi mümkünse birazcık daha sırtı ısıttım. Bakın. Şimdi sırttan dövüyorum çeliği. Sadece sırttan dövdüğümde şeye doğru açtığımız ağza doğru bükülmeye başladığını göreceksiniz şimdi. Şimdi düzeldi. Şimdi yavaş yavaş artık bu taraf çukurlaşmaya başlar. Bundan daha fazla dövecek olursam ki zaten şurada başladı. Şekilde da gördüğü gibi bak. Şu taraf mesela daha şöyle kuytak gibi oldu. Onu da hemen buradan beri tekrar namluyu döverek istediğimiz düzgünlüğe buradan getiriyoruz böyle. Şimdi burada bir sürü çekiş modeli de var. Bu ısınıncaya kadar ben onları da anlatayım size. Şimdi normalde olduğunda değil herhalde. Bir tane çok büyük, yani 5 kiloluk bir tane balyoz kullanıyoruz, çekiç kullanıyoruz. Onu çok büyük parçaları bir kişi tutup bir kişi dövecek olduğunda onu kullanıyoruz. Ama ağırlıkla ekstra kullandığımız bu işte 1,5 kiloluk, 2 kiloluk bir çekiştir. Bunlar zaten buranın yapımı, el yapımı, yani bizim burada yaptığımız çekişler.
Ağırlıklı biz bunu kullanıyoruz. Mesela bu birazcık daha hafif olanlarda, yani birazcık daha böyle yani ince parçalarda daha ağırlıklı bu kullanılıyor. Mesela şöyle sadece ağız açmak için şöyle eğimli bir çekicimiz var. Bir de keskin ağzından ötürü ağzın inceliğini kullanmamız gerektiğinde ağırlıklı da böyle bir çekicimiz var. Yani çekişler aslında ihtiyaca binaen yapılıyor. Ocaktaki ısındı. Şimdi bıçağın sırttan ağza doğruki ayarını yapmaya çalışıyorum. Yani burada bir sıralama var. İlk önce namlu dövülür, ağız kısmı dövülür. Çelik attığında bu taraftan düzeltilir. Düzeltildikten sonra dövülür. İstediğiniz inceliğe geldikten sonra şurada yanak olur. Şuradaki şu çizgi olarak gördüğünüz yerdeki yanak şişik kalır. O şişikliği de yani çekicinin açısını görün. Yani böyle vurmuyorum. Böyle vursam düz vurmuş olurum. Bunu buradan bir döverek, şöyle bir açıyla döverek yanağı da düzeltmiş oluyoruz. Şimdi soğumaya başladığında boşa çalışırsınız. Yani çelik kırılmaz, bir şey olmaz ama inceltmesi de zor olur. Soğuduğu zaman sertleşmeye başladığında siz boşu boşuna dövmüş olursunuz. Boşa çaba sarf etmiş olursunuz. Ocakta ısıtıp her seferinde sıcak olarak dövülecek olursa o zaman çok daha hızlı ve çok daha çabuk işlem ilerliyor olur. Evet, yani sen kamerayı Furkan'a ver. İlgi çekici sana. Şimdi şu burun kısmını da anlatayım. Kapatır mısın yani? Şimdi burun kısmını yapacak olduğumuz bıçağın modelinde zaten şuralardan falan şu kısım fazlası alınacak. Alınacak olduğu için ben namluyu ilk dövmeye başladığımda ağzı döverken şu kısmını çok aşırı dövüp buruna kadar vermedim. Çünkü zaten bu sırttan alınacak. Yani ağzı komple böyle giden değil, hem kesici kısımdan gidip hem sırt kısmından gelen bir burun yapılacak. O yüzden bu şekilde bıraktım. Yani şuradaki fazlalık takribi şuradan şöyle alınacak zaten. Yani bıçağa model vermek için şuralardan falan alınmış olacak. Şöyle şu aradan alınmış olacak. O fazlası gidecek olduğu için sadece bu taraftan döverek verdik. Buradan başlayıp sap kısmına kadar zaten ağzı yaptık. Fazlalıkları var. Hem taşlamada hem zımparada hem gerekirse sprayla fazlalıklar kesip bundan sonrası artık model kısmına geçti. Namluyu yanaştıralım bakalım ne kadar inceltmişiz. Bakın namludaki incelik hemen hemen işte 1,5 milime kadar indirdik. Tamam. Şimdi bir de sırta bakalım. Sırtta takribi 4 milim bırakmışız. Bunlar zaten üzerinde daha oynanacak, daha çalışılacak. Evet. Şimdi normal şartlarda direkt su verilir ama su verilmiş çelik olursa mecbur karbür matkapla delmek lazım. Karbür matkaplar hem pahalı hem çok sert olduğu için fazla kırılgan. Eğer ki matkapta çok az bir balans olsa çabuk kırılır. Kırılmaması için biz bunu şimdi yapmadan, suyunu vermeden
soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra delikleri delinecek. Yani daha yumuşak olacak. Normal metal delici bir matkap rahat rahat delebilecek. Deleceğiz. Kabalarını falan temizliğini yaparken de videoya devam ederiz. Durduralım şimdi. Evet. Selamünaleyküm. Hattori Hanzo. Şunu az bir yukarı alırsak abi. Şunu az bir yukarı alalım da. Orada anca değil. Çok aşırı bastım. Yani su verilmemiş olmasına rağmen çeliğin aslında ne kadar sert bir çelik olduğunda bu delildir. Çünkü delen şu an karbon matkap elmas uçlu, yani o bilene çok zorluyor. Daha su vermedik yani. Yani bu kadar zor aslında. Yani bu bıçağın kalitesini gösteren delillerden bir tanesi. Yani bu daha su vermediğimiz haldeki sertlik bu.
yaptığımız model hem deri yüzmeye hem boğaz almaya hepsinde kullanılabilecek bir model oluyor. Evet. Şimdi yaptığımız bıçağın artık sap takılacak hale geldi. Ama sap takmadan önce tabii suyunu vereceğiz. Şimdi namlu ağza bakalım. Ağzı inceltmişiz. Sadece ağız açılacak kadar. Yani daha bilenmedi. Bilenme işi sap takılacak. Bıçağın artık kaba zımparalarını biz yaptık. İnce zımparaları yapılırsa tabii bu tercihtir. Kimisi çok ince zımpara yapmaz. Birazcık dövme izleri belli olsun diye çok fazla sırt kısmından almadık. Bıçağın formu bu. Bildiğiniz normal düz bir bıçaktır. Düz bıçak ama ağzın eğimi çok güzel şeye yarar. Deri yüzmeye yarar. Ondan sonra kalın olduğu için, etli olduğu için dağda yani mini bir balta gibi kullanılabilir. Sırtına çok güzel başka bir çekişle vesaire vurup falan bayağı yani şu kalınlıktaki ağaçlar çok rahat rahat kesilebilecek bir şey. Yani hem ormanda hani ne diyorlar yeni ismiyle ne? Bushcraft. Bushcraft. Yani her şeyde kullanılabilen bir bıçakmış. Şimdi bıçağımızı biz yaptık. Şimdi ocağımız yanıyor. Ocağa koyacağız. Su vermeyi de ben kabadan anlatayım. Şimdi şu anki yağımız bizim birazcık soğuk. Yani daha önce kullanılmadı ve ısıtılmadı. Şimdi çok yavaş soğumasını istediğimiz çeliklerde, yavaş yavaş soğumasını istediğimiz çeliklerde tenekenin içinde olmasının sebebi de zaten odur. Yani plastik kapta vesaire değil. Yağ ısıtılır. Sıcak yağın içerisine su verilir ve çelik orada bırakılarak yağla beraber soğuması beklenir. Böyle çelikler daha esnek olur, kırılganlığı daha az olur. Ama biz şimdi hani çok aşırı esnek olsun istemiyoruz. Esneklikten ziyade bize keskinlik ve hemen körelmeme lazım. Hemen körelmemesi için biz birazcık daha soğuk vereceğiz ama çok soğuk olduğu zaman da sıkıntı olacağı için birkaç kez çeliği ısıtıp içine koyacağız. Hani çifte su verme dedikleri mesele var. Ama çifte su verme sadece yağla yapılmaz. Yani birkaç farklı ısı derecesine getirilir. Çok sıcakken bir kere verilir. Birazcık daha az ısıtılır. Bir kere daha verilir. En son daha az ısıtılıp üçüncüye verilir. Yağla verecek olursak. Çift su vermekte bir başka yöntem daha var. Isıtılır, yağla verilir. Tabii bahsettiğimiz bu çeliklerde. Makas çeliğinde. Ondan sonra sadece bizim kesici olan kısmımız var ya, kesici olarak kullanacak olduğumuz kısım. Sadece o kısım dikine kılıçlamasına konulur. Rengi ayva sarısına yaklaştığında namlunun suya şu şekilde yavaş yavaş gel buraya. Bak şöyle düşün. Şimdi bu buraya sığmadı zaten de. Şöyle düşünün yani şöyle bir sokup bekleyip bir daha bir sokup bekleyip sonra yavaş yavaş sokup yavaş yavaş soğutulduğunda sırt kısım daha esnek. Esnek olduğu için kırılganlığı engeller. Sadece namlu kısmı elmas çeliğe yakın sertlikte olur. Ama onda da tabii sert metale, taşa falan geldiğinde kırılmalar olur. O yüzden biz o şekilde değil, normal çabuk kırılmayacak, keskinliği de hemen körelmeyecek bir su vereceğiz. İzleyin. Şimdi namlu kısmını koymuyorum. Sırttan koydum. Kalından inceye doğru yumuşatacağız. Yani kalın kısım, ince kısım. Sebebi de şudur. Şimdi ince kısım çok daha çabuk ısınacak. Ama sırt kısım ısınmayacağı için istediğimiz işlemi yapamamış oluruz. O yüzden de sırttan ısıtıyoruz şu an. Isısına bakalım. Birazcık daha şimdi yanaktan. Bakalım güzel. Hemen. Şimdi sap kısmını sokmuyorum. Sap kısmının birazcık yumuşak kalmasını istiyoruz. Ondaki maksat da şudur. Genelde bıçaklar sapla namlunun birleştiği yerden kırılma yapar. Sap kısmını yumuşak bırakacak olursak zaten kullanılır bir yer değil. Sadece bıçağı tutacak olan yer. O yüzden bakalım atma yapmış mı? Gördüğünüz gibi atma da yok. Yani sağa sola bükülme yok. Ama ikincide atma yapabilir. Şimdi birden soğumalarda bir tarafa fazla bükülebilir.
O zaman soğumasına müsaade etmeden hemen örste düzeltmek gerekir. Yani onu da göz ardı etmeyelim. Onda da çok sertleşmiş çeliklerde vurduğunuzda kırılır. Kırılmaması için ilk önce bir sertliğini birazcık almak lazım ocağın kenarında ya da şöyle yüksek tarafta ısıtıp sertliğini almak lazım. Bakalım. Güzel. Hafiften atma yaptı görüldüğü gibi. Şimdi düzledik. Şu an verdiğimiz sertlikte bunu E'ye tutar. Ama birazcık zorlanır E'de. Bunu yemekte zorlanır. Hemen de körelmez. Evet, atma yok. Düzelttiğimiz ile kalmış. Bakalım ağızda çatlaklar var mı? Ağızda çatlaklar yok. Yani bunların hepsi önemlidir. Yani siz normal yağla verdik diye ağza çatlama olmaz diye bir ihtimal yok. Ağza çatlama olabilir. Çünkü şimdi makas çeliği ama bunların içerisindeki alaşım yani farklı madenlerde bir şekilde karışıyor Türkçesi. Şimdi eskisi gibi direkt ham demirden yapılmadığı için bu malzemeler ham demirden olmamasından ötürü karışım malzemelerle yapıyorlar. Onlarda da birden ani sertleşmeler olabiliyor. O ani sertleşmelerde de kırılganlık söz konusu olabiliyor. Bunların hepsi gözlemleye yapılması gereken şeyler. Şimdi E'ye bakalım ağza. Mesela şu E'miz keskin bir E'ye. Bakalım. Bakın E'ye tutuyor tutmuyor arası. Sesi duyabiliyor musunuz? Şimdi bak sadece üzerindeki karbonu aldı. Yani bakın şöyle şurada gösterin bakın. Bakın burada takılıyor. Bakın burada yiyor. Ama burada kayıyor. Yani yarı tutuyor, yarı tutmuyor gibi. Bu taşla, zımparayla bilenip ondan sonra yağ taşıyla bilenecek. Bilendikten sonra da artık uzun ömürlü körelmeden kullanılır. Bak ancak karbonu alabiliyor. İçindeki alttaki zımparanın çiziklerini dahi tam anlamıyla alamıyor. Yani tabii daha çok uğraşırsa evet illaki de bir şekilde alacak. Yani bakın şöyle köşe tutturduk mu hafiften tutuyor. Ama tutuyor tutmuyoruz. Yani tam istediğimiz sertliği şu an getirdik. Kullanıcısına hayırlı olsun diyelim şimdiden.